Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda plastik ambalajın dönüşümünü izleyeceksiniz. Bu deterjan ambalajı atmaya kıyamadım ben. Gayet sağlam, düzgün bir ambalajdı. Üst tarafını kestim ve eşit şekilde arkalı ve önlü eğiminin olması için de tabakla önce çizdim ve daha sonradan da arkayı ve önü eşitleyerek böyle düzgün bir form elde ettim. Daha sonra bunu kumaşla kaplayacağım. Boyamak istemedim. Kumaşla hem hepimizin evinde olan artık kumaşları değerlendirebilmek için bir fikir olsun diye böyle kumaşı ambalajın ebadına uygun olarak önce ölçtüm. Katlanma kısımlarını da dikkate alarak, fazlalıklar bırakarak kestim ve daha sonra yapıştırma işlemine geçiyorum. Yapıştırmayı nasıl yaptım? Ben burada yine çiçek tutkalı kullandım. Kumaşı ambalaja yapıştırıyorum. Şimdi birçok çalışmada kılıf da dikiliyor. Yani her tarafını yapıştırmadan dış yüzeyine kılıf da monte edilebiliyor. Ancak benim burada amacım kumaşın bir şekilde deri gibi bir hal almasını sağlamak. Böylelikle nemli bir bezle tozunu aldığımızda da temizliğinin yapılabileceğini düşündüm. Kumaşı ambalaja tutkalla yapıştırıyorum. Önce alt tarafına sürdüm. Daha sonradan da yine aynı şekilde üst tarafa çiçek tutkalını uyguladım. Taban kısmını bir şekilde yine tutkalla yapıştırdım. Böyle kenarları keserek alt tarafa yerleştirmeye çalıştım. Tutkalla yapışıyor ve kuruduğunda da kumaş adeta sertleşiyor ve bir deri kıvamını alıyor. Öyle diyebilirim. Yani kumaş olmaktan çıkıyor. Sertleşiyor. Denediğinizde de göreceksiniz. Ben alt tarafı daha sonra bu tutkalla yapıştırdıktan sonra dikerek sabitledim. Mümkün olduğunca çalışmalarımda hepinizin evinde olmadığını düşündüğüm silikon tabancasını kullanmamaya çalışıyorum. Ancak bazı durumlarda silikon tabancası da gerekiyor. O durumlarda alternatif fikirler üretmeye çalışıyorum. Şimdi bu aşamada ben dediğim gibi silikon tabancası da kullanabilirdim. Ancak size fikir vermesi açısından dikerek kumaşı sabitleme yöntemini seçtim. Bakın tutkalla yapıştırdım. Ardından taban ve kenar kısımlarını bu şekilde diktim. Taban kısmını daha güzel bir şekil alması için de kumaş parçası bu şekilde işaretledim ve onu da kestim. Oval biçiminde oldu gördüğünüz gibi ve bunu üst tarafa yapıştıracağım. Şimdi burada dikerek de monte edebilirsiniz. Ben burada biraz tabii kolayına kaçtım. Silikon tabancasıyla yapıştırdım. Eğer silikon bu faaliyetlere başlayacaksanız veyahut da sürekli yapmak istiyorsanız sıcak silikon tabancası almanızı öneririm. Gerçekten iyi sonuç veriyor. Yani mesela bu kumaşı ben buraya yapıştırdıktan sonra zorladım çıkarmak için, çıkmıyor. Çok iyi. Yani kumaşı çok iyi bir şekilde sıcak silikon yapıştırıyor. Bunu söyleyebilirim. Tutkal da aynı şekilde yapıştırma yapıyor. Ancak
kalın olan kısımlarda silikonu tercih ediyorum. Ağız kısmını da keserek bu şekilde, çünkü kavisli bir yapısı olduğu için bu kutunun üst tarafının keserek iç tarafa, hani volan vermemesi açısından bu şekilde yapıştırdım. Bakın gayet düzgün oldu. Herhangi bir şekilde bir kırışıklık olmadı. Onu da dediğim gibi hafif hafif kumaşa çentikler, kesikler atarak yapıştırdım. Şimdi boyamı kumaş üzerine uyguluyorum. Ön taraftaki böyle bir ayrıntı vardı ambalajın ön tarafında. Ben o ambalajın boyutlarında ön kısmını multi surface kemik rengi boyayla boyadım. Biliyorsunuz bu multi surface boyalar kumaşa da uygulanabiliyor ve ben bu uygulamayı burada denemek ve size göstermek istedim. Gayet iyi bir şekilde kumaşa boya tutundu. Hatta kumaşla bir bütün oldu diyebilirim. Sanki bir kumaşın parçasıymış gibi oldu. İç tarafa büktüğüm kısmın daha düzgün görülmesi için de bu şekilde kumaşı silikon tabancasıyla düzgün bir şekilde form oluşturup iç tarafa yapıştırdım. Bu kısım yine iğne iplikle de yapılabilir. Şimdi ben bu boyadığım açık renk ön tarafa peçete uygulaması yapılacağım. Bu da farklı bir uygulama. Diyeceksiniz hani bu nasıl biz silecektik nemli bezle? Emin olun bu peçete de uygulamadan sonra gayet kumaşın bir parçasıymış gibi oldu. Yani tamamen yapıştı ve hiçbir şekilde peçete olduğu anlaşılmadı bile. Çiçek tutkalıyla önce alt tarafa tutkalı sürdüm. Daha sonradan da üst tarafa sürerek peçetemi yapıştırdım. Adeta kumaşın bir deseniymiş gibi oldu. Emin olabilirsiniz. Alt tarafı açık rengi boyamamın sebebi biliyorsunuz peçetenin deseninin kendini daha iyi belli etmesi için. Evet. Arkaya ve öne aynı uygulamayı yaptım. Şimdi halatla bu ambalajı yaptığım bu kutuyu süsleme zamanı. Kenarda diktiğim kısmı halatla kapatıyorum. Burada evinizde danteller varsa danteli de üzerine hafif tutturabilirsiniz, dikebilirsiniz veya yapıştırabilirsiniz. Çiçek tutkalıyla da yapıştırabilirsiniz bu arada. Ancak halatı çiçek tutkalıyla biraz zor olacağını düşünüyorum. Halatı dikebilirsiniz veya bu şekilde sıcak silikonla üst tarafa yapıştırabilirsiniz. Oldukça sağlam oluyor, emin olabilirsiniz bundan. Ben bütün yaptığım çalışmalarda sonrasında sağlamlığını kontrol ediyorum. Herhangi bir sorun çıkmıyor. Daha sonra bu videoyu montajını yapıp sizlere yayınlıyorum. Evet, halatı kenarlara düzgün bir şekilde yapıştırdım. Kenarlara da böyle kulp kısmı yaptım. Bu şekilde görenler çanta gibi göründüğünü de söylediler. Ben bir hareket vermek istedim. Bir şirinlik katmak istedim bu ambalaja. Geri dönüşüm projeleri beni çok mutlu eden projeler. Çünkü bu ambalajın atılmasına gönlüm el vermedi gerçekten ve kazanmak istedim ve güzel bir şekilde de kazandığıma inanıyorum. Bakın bu şekilde çok şirin bir ambalaj oldu. İç tarafa yapıştırdığım kumaşı tabana kadar da uzatabilirsiniz. İçerisindeki ambalajın görünmesini istemiyorsanız. Ben deterjan kutusu olarak kullanmayı da düşündüğüm için alt tarafını boş bıraktım.
Aynı zamanda bu kutu gazetelik veya yün kutusu olarak da kullanılabilir. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.